Hızlıca üçüncü maddemizde tamamlayalım ve bir çalıştıralım kodumuzu bakalım neler yapmışız. Üçüncü maddemiz zaten çok uzun olmayacak. Oyunu bitireceğiz artık üçüncü maddemizde. Nasıl bitirecektik? Ya oyunu kazanırdık ya da kaybederdik. Kaybetmemiz için mayına basmamız yeterliydi. Kazanmamız için de mayın olmayan bütün hücreleri açmamız gerekiyordu. Kaybettiğimiz kısma bakalım. Şimdi reveal cell metodumuza gelelim. Burada daha önceden cell'i reveal ederken mayın mı değil mi diye bakmıştık 25. satırda. Ancak henüz içini doldurmamıştık. Şimdi içini dolduralım. Bastığımız yer mayın ise oyunun state'ini kaybettik olarak güncelleyeceğiz. Ancak önce oyunun state'ini tuttuğumuz bir attribute tanımlayalım. Bu state'i enum olarak tanımlayalım. Daha düzenli olsun. New deyip enum seçelim. Enum'un adına game state diyelim. Kaç farklı state'imiz olabilir? Bir oyunu kaybetmiş olabiliriz. Oyunu kazanmış olabiliriz. Ya da oyun hala devam ediyor olabilir. Üç farklı durum var. Oyunun devam ettiği durum için game in progress diyelim. Kazandığımız durum için game on diyelim. Kaybettiğimiz durum için ise game lost diyelim. Bunu kapatalım ve geri dönelim. Evet, bu attribute'ümüz game state olacak. Adına yine game state diyebiliriz. Şimdi oyunu initialize ettiğimizde game state'imiz game in progress olacak. Mine'a bastığımızda ise game lost olacak. Bu ikisini halletmiş olduk. Sadece oyunu kazandığımız durum kaldı. Oyunu kazanıp kazanmadığımızı nasıl anlayabilirdik? Mayın olmayan bütün hücreleri açmamız gerekiyordu. Bunun için temelde iki farklı yöntem var. Bir tanesi Hell Cell Reveal olduğunda bütün matrisi gezip mayın olmayan bütün seller açılmış mı diye bakabiliriz. Ancak bu her seli açtığımızda bütün matrisi baştan aşağı dolaşmamız anlamına geliyor. Diğer yöntem biraz daha akıllıca. Oyunda toplam açılması gereken hücre sayısını biliyorsam bir şekilde de toplamda açtığım hücre sayısını bir kenarda tutabilirsem bu ikisi birbirine eşit olduğu zaman oyunu kazanmışım diyebilirim. Oyunda mayın olmayan hücre sayısını nasıl bulurum? Oyunun eni ve boyu var. Bu ikisini çarparsam toplam hücre sayısını bulurum. İçerisinden de mayın sayısını çıkartırsam açılabilecek toplam hücre sayısını bulmuş olurum. Bir de bu zamana kadar açılan hücre sayısını bir kenarda tutmak için bir attribute oluşturuyorum. Revealed cells diyorum adına. Oyun başladığında revealed cells'imiz 0 olacak. Revealed cells'i ve game state'i game in progress yaptığımız yer neden initialize game'le constructor değil? Çünkü oyunu restart etmek isterseniz, öyle bir özellik eklemek isterseniz oyunu tekrar initialize edebilirsiniz ve revealed cells'i sıfıra çeker. Game state'ini de in progress'e çeker. Bu şekilde oyunu tekrar başlatmış olursunuz. Ancak constructor'a yazarsanız sadece nesne oluştuğunda bunlar sıfıra gelmiş olur. Restart etmek istediğiniz zaman tekrardan bunları sıfıra ve in progress'e çekmek zorunda kalırsınız. Şimdi oyunu kazandığımız yere odaklanalım. Bunu tabii ki hücre açıldığı zaman kontrol etmemiz gerekiyor. Her hücre açıldığında ben kazanmış mıyım diye bakmam gerekir.
Ancak bunu reveal cell'de değil recursive'de yapacağım. Çünkü recursive içerisinde hücreler burada reveal olmaya devam ediyor. Ben her bir hücreyi reveal ettiğimde reveal cells'i bir arttıracağım. Artırdıktan sonra ise bunu kontrol edeceğim. Nasıl kontrol edecektik? Reveal cells eşit midir? Neye? Oyundaki mayın olmayan toplam hücre sayısına. O da width ile height'ın çarpımından mayın sayısının çıkartılmasıydı. Atıyorum 10'a 10'luk bir boyutlarımız varsa ve içerisinde de 10 tane mayın varsa burası 100 yapar. 10 tane mayın çıkarırsam benim 90 tane hücre açmam gerekiyormuş oyunu kazanmam için. Eğer bu koşulu sağlıyorsam game state'imizi game 1 diye güncelleyebiliriz. Sonra da return edeceğiz. Evet, üçüncü maddemiz de bu kadardı. Artık oyunun state'ini kontrol edebiliyoruz. Bitip bitmediğini, oyunun hala devam edip etmediğini kontrol edebiliyoruz. Şimdi gelin bu zamana kadar yaptıklarımızı bir test edelim. Zaten daha önce ufak çaplı bir test yapmıştık burada. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu zamana kadar yaptıklarımızla oyun tamamen oynanabiliyor artık. Dolayısıyla konsolda bu oyunu oynayabiliriz. Burayı konsolda oynanabilecek hale getirelim o zaman. Bunu nasıl yaparız? Oyunu oluşturdum ve initialize ettim. Sonrasında bir while döngüsü oluşturacağım burada. Hangi koşul içinde çalışacak bu? In progress olduğu sürece çalışacak. At game state dedim. Eşitse game state nokta game in progress. Bu koşul sağlandığı sürece bu döngü çalışacak. Döngü içerisinde ne yapacağız? Reveal etmek istediğimiz cell koordinatlarını okuyacağız. Bunun için iki değişken oluşturacağım. Biri x, biri y olacak. Bunun için öncelikle bir scanner objesi oluşturmamız gerekiyor. Source olarak da system in diyeceğiz. Bu scanner objesi bizim konsoldan veri okumamızı sağlayacak. Int okuyacağımız için next int diyorum. Sonrasında aynısını y değeri için yapıyorum. Hatta bunun öncesinde kullanıcıya x değerini giriniz, y değerini giriniz gibi yönlendirmeler yazdırabiliriz. Aynısını y için de yapalım. X ve y'yi okuduktan sonra o koordinatlardaki cell'i reveal edeceğiz. Buraya bir point verecektik. New point x ve y. Reveal etmiş olduk. Reveal ettikten sonra da şu kısmı kopyalayalım. Matrisimizi yazdıralım. Bu scanner'ı while'ın dışına alalım. Her döngüde bir scanner oluşturmamıza gerek yok. Bir kere oluştursak yeterli. Gördüğünüz gibi bir uyarı veriyor. Uyarıda bu scanner hiç kapanmadı diyor. Bunu kapatmamız lazım. En son işimiz bittiğinde scanner'ı kapatalım. Şimdi döngümüze tekrar bakalım. Bu döngü oyunun state'i game in progress olduğu sürece çalışacaktı. Başka hangi state'lerimiz vardı? Oyun
kaybedilmiş olabilirdi ya da kazanılmış olabilirdi. Statümüz bunlardan birine döndüğü zaman bu döngüden çıkacaktır. Yani oyun bitmiş olacaktır. Burada da oyunun state'ini yazdırabiliriz. Kaybettik mi kazandık mı onu görmüş oluruz. Şimdi çalıştıralım bakalım neler olacak. Bizden bir x değeri bekliyor. 0 diyelim. Y'ye de 0 diyelim. 0'a 0 noktasını reveal etmesini bekliyoruz. Ancak reveal ettiğimiz cell'leri yazdırırken buraya bir koşul eklemedik. Onlar için de bir koşul ekleyelim. Buraya is revealed diyeceğiz. Eğer o cell reveal olmuşsa oradaki mayın sayısını yazdıracağız. O noktadaki mayın sayısını da board'daki EJ cell'inden get mines around ile alabilirim. Sonrasında ise bir boşluk bırakıyorum. Bu şekilde reveal olmuş bir cell varsa etrafındaki mayın sayısını yazdıracak. Mayın varsa x yazdıracak. Henüz reveal olmamış bir cell ise de o yazdıracak. Şimdi bunu durduralım ve tekrar yeniden başlatalım. Tekrar 0'a 0 noktasını reveal edelim. Gördüğümüz gibi burayı reveal etti ve 2 yazdı. Neden? Çünkü etrafında şu 2 mayın vardı. Şimdi ben burayı reveal etmeye çalışsam burada da 2 yazacak. Çünkü onun etrafında 2 mayın var. Orası da 0'a 1 noktasıdır. Evet, gördüğümüz gibi burası da reveal olmuş oldu. Şimdi bu noktayı reveal edersem etrafında hiç mayın olmadığı için etrafındakileri reveal edecek ve bu recursive şekilde bayağı büyük bir bölgeyi reveal etmiş olacak çünkü çoğunun etrafında hiç mayın yok. Burası 0'a 3 noktası. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir alan reveal oldu. Sıfırlar ve o'lar karışmasın. Bu yukarıda biraz daha uzun olanlar 0. Reveal olmuş olanlar. Şimdi bu şekilde aşağıdaki reveal olmamış cell'leri de açarak oyunu kazanabiliriz. Zaten mayınların yerlerini biliyoruz. X olarak yazdırdığımız için normalde bunu yazdırmamamız lazımdı. İsterseniz bunu silebilirsiniz. Test amaçlı olduğu için mayınları da gösteriyoruz şu an burada. Şimdi gelin bir mayına basalım bakalım ne olacak. 1'e 0 noktasında mayın var. Ona bir basalım. Evet, gördüğünüz gibi game lost dedi. Ve program sonlandı. Şimdi tekrar başlatalım. Bu sefer oyunu kazanalım. Şurayı açarsak bayağı bir alan açılacak gibime geliyor. Orası da 0'a 4 noktası. Evet, burayı da açmamız lazım. 0'a 2 noktası. Başka bakıyorum açılmamış alan. Burayı tetiklersek bayağı bir alan açılacaktır. Burası 7'ye 9 olması lazım. Evet. Nereler kaldı? Şuralar var. Burası 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6'ya 5, 7'ye 5, 8'e 5. 6'ya 5, 7'ye 5, 8'e 5. Buraları açtık. Buralar kaldı. Ee,
Burası da 6. Kolon, burası kolon olarak 6. 8'e 6 ve 9'a 6. Şurası var. 9'a 8. Açıldı. Şuralar kaldı sanırım. Son 4 tane. 2'ye 9. 3'e 9. 4'e 9. 2'ye 9. 3'e 9. 4'e 9. Son kalan yerde burası. 3'e 8. Bunu da açtığımızda gördüğünüz gibi kazanmış olduk. Şimdi gelin oyunun boyutlarını bir değiştirelim. 10 yerine 5 yazalım. Görmek istediğimiz sonuç bu değildi aslında. Genişliğini 5 yapıp uzunluğunu aynı bırakmak istemiştik. Ama uzunluğu 5 olmuş, genişliği 10 olmuş. Bunun sebebi aslında ilk verdiğimiz parametrenin height olması. Yani matriste kaç tane satır olacağı idi. Dolayısıyla ilk verdiğimiz parametreyi height olarak değiştirelim. Şimdi test klasımıza geri dönelim ve tekrar çalıştıralım. Bir önceki programı kapatıyorum. Evet, şimdi istediğimiz sonucu elde etmiş olduk. Bu şekilde oyunu oynayabilirsiniz konsol üzerinden ama buradan oynamak çok tatmin edici olmayacaktır. En azından oyunumuzun düzgün bir şekilde çalıştığını görmüş olduk. Şimdi buraya kadar ikinci bölümde neler yaptık? Onları bir özetleyelim. Daha iyi anlamak adına üzerinden bir geçelim. Minesweeper Game klasıma geldim. Burada yaptığımız şey bir hücreyi açmak ya da bayrak koymak idi. Bayrak koymak için toggle flag diye bir tane metot oluşturduk. İçine lokasyon verdik. Bu lokasyondaki sel üzerine bayrak yerleştirecektik. Ancak bayrak yerleştirmeden önce kontrol etmemiz gereken bir koşul vardı. O da bayrak koymaya çalıştığımız hücrenin reveal olup olmadığıydı. Reveal olmuş bir hücreye bayrak koyamazdık. Dolayısıyla bu koşulu buraya koyup kontrolümüzü yaptık. Sonrasında GameBoard klası üzerinden toggle flag metodumuzu çağırdık. O da board üzerinde verdiğimiz lokasyondaki seli bulup isFlag değerini tersine çevirdi. Bayrak varsa bayrağı kaldırdı, bayrak yoksa da bayrak koydu. Sonrasında bir cell reveal etmeye çalıştık. Cell reveal ederken ne yapıyorduk? Öncelikle yine burada kontrol etmemiz gereken koşul vardı. Eğer bu cell reveal olmuşsa ya da üzerinde bayrak varsa bunu reveal edemezdik. Bunun kontrolünü yaptık. Sonrasında eğer reveal etmeye çalıştığımız cell main ise burada onun kontrolünü yaptık. Main'sa da game state'imizi game lost olarak güncelledik. Eğer main değilse, reveal olmamışsa, bayrak da yoksa reveal cell recursive'i çağırdık. Reveal cell recursive'de ne yapıyorduk? Öncelikle board üzerinde cell'i revealed olarak işaretliyorduk. Sonrasında toplamda reveal ettiğimiz cell'lerin sayısını tutmak için bunu bir arttırıyorduk. Oyun bitmiş mi bitmemiş mi diye bunu kontrol ediyoruz peşine. Eğer toplam açılan hücre sayısı oyunda açılması gereken hücre sayısına eşitse oyunu kazanmışız demektir. Oyunun state'ini güncelleyip burada return ediyorduk. Eğer oyun kazanılmamışsa bastığımız hücrenin etrafındaki mayın sayısını buluyorduk ve game board'da
bu lokasyondaki selin içine setliyorduk bu mayın sayısını. Eğer etrafındaki mayın sayısı sıfırsa etrafındaki hücreleri de reveal etmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir hücrenin etrafındaki selleri getiren bir metot yazmıştık. Liste şeklinde bize veriyordu komşu hücreleri. Bir for döngüsüyle bu hücreleri teker teker gezip onların da reveal cell recursive'ini çağırdık. Tabi bunu yapmadan önce yine o hücrenin reveal olmamış olması lazım ve üzerinde bayrak olmaması lazım diye kontrol etmiş olduk. Evet, oyunun arka tarafında yapacağımız şeyler bu kadardı. Sonraki videolarda oyunun ön yüzünü yazacağız. Görsel olarak daha tatmin edici bir görüntü elde edeceğiz. İleriki videolarda görüşürüz.